işte bu protesto sırasında yavaş yavaş adımlayan bir keşiş belirdi. Leaders done. Even that barbecuing was done not even with self-sufficient means because they used imported gasoline. Haziran 1963 günü bu gördüğünüz kavşakta, bu gördüğünüz meydanda yaklaşık 700 ila 1000 kişi, 700 ila 1000 kişilik bir keşiş topluluğu, Budist keşiş topluluğu tam burada muhafazakar diktatörü, milliyetçi muhafazakar diktatör Diem'i protesto ediyordu. Tam bu noktada arkadaşlar. Ve işte bu protesto sırasında yavaş yavaş adımlayan bir keşiş belirdi. Tam bu sokağın ve bu sokağın, yani şu iki sokağın köşesinde, şu anda anıtın bulunduğu yerin biraz önünde, birazdan göstereceğim, oturdu. Arabadan inmişti. Yani bir kamyonetle, eski bir kamyonetle geldiler ve kamyonet tam şu noktada durdu. Bakın şurada. Şu noktada durdu ve buradan yürüyerek geldiler ve tam bu noktada iki kişinin olduğu yerde ve sonrasında tarihin gördüğü en korkunç ama o dönem için belki de en zorunlu eylemlerinden birini gerçekleştirdi. Kendisi oturdu, hızlı bir biçimde meditasyona girdi. Diğer arkadaşları üstüne benzini döktü ve kendini ateşe verdi. Asıl adı Lam Van Tuk. Lam Van Tuk çok küçük yaşlardan itibaren ailesinden zaten Budizm eğitimini almıştı. Fakat 7 yaşında doğrudan doğruya manastır eğitimine başladı. 7 yaşından 66 yaşına kadar, olayın gerçekleştiği 66 yaşına kadar, yani 1963 yılına kadar, 1897'de doğmuştu. 1963, 11 Haziran 1963 yılına kadar tamamen dini ritüellerle yaşadı ve dini bir eğitimin içerisinde yaşadı. Özellikle 1930'da angaje olmuş Budizm denilen hareketin en önemli figürüydü kendisi. Bu hareketin özelliği ne? Angaje olmuş Budizm neden bahsediyor? Tapınaklara kapanıp kendisini toplumdan soyutlayıp sadece içsel bir cemaatle var olmanın hiçbir yarar sağlamadığını, dünyaya hiçbir yarar sağlamadığını söylüyor. Onun dışında angaje olmuş Budizm herhangi bir dini sistem önermiyor. Yani bir işte İslam şeriatı, Hristiyanlığın şeriatı ya da Yahudiliğin şeriatı olduğu gibi bir dini yönetim biçimi önermiyor. Şunu söylüyor angaje olmuş Budizm: demokratik, adaletli ve herkese karşı hoşgörülü bir sistem kurulana kadar biz anlatacağız, sözümüzle savaşacağız. Asla silahlı bir eylemden bahsetmiyor çünkü Budizm'de böyle bir şey yok. Şiddetsizlik üzerine oluşuyor bütün eylemleri ve 1930'larda böyle bir sistem için mücadele etmeye başlıyorlar.
Ancak özellikle 1960'larda sağ muhafazakar, milliyetçi, faşist bir diktatör, bir tek adam, Diem, Vietnam'da, Güney Vietnam'da hakim. Okullardaki dersleri değiştiriyor ve dini dersleri zorunlu kılıyor. Budist topluluklara inanılmaz baskı yapıyor. Sadece Katolik dininin özelliklerini, Katolik dininin niteliklerini topluma angaje ediyor ve kendisi devasal bir zenginlikle içerisinde yaşıyor. Sülalesini, yandaşlarını, çevresindeki onu destekleyen herkese inanılmaz bir zenginlik içerisinde yaşatıyor ve Budist rahipler onunla mücadele etmeye başlıyor. Kendi yollarıyla mücadele etmeye başlıyor. They have barbecued. ...11 Haziran 1963 günü... ...burada zaten yaklaşık 700 kişilik bir keşiş protestosu vardı. Elbette ki bütün herkes olacakları biliyordu. 700 kişinin arka tarafından tam şurada bir araba durdu. Ve bu noktadan ilerledi, yanındaki diğer 4 keşişle birlikte geldi, tam buraya oturdu. Ve sonrasında üzerine benzin döküldü. O sırada kendisi meditasyona geçmişti ve cayır cayır yanmaya başladı. Bu olayı takip eden tek bir gazeteci vardır. Bu gazetecinin sözleri çok enteresan. Associated Press muhabiri Malcolm Brown bu olayı belgeledi. Daha öncesinde keşişler diğer gazetecileri de çağırmıştı ama o dönemde çok fazla keşiş eylemi olduğu için ve gerekli şiddet gösterisi de olmadığı için gazeteciler çok fazla takip etmediler, çok fazla haber değeri görmediler. Fakat içlerinden bir tanesi bugün oradaydı. Malcolm Brown. Onun cümlelerini aynen aktarıyorum arkadaşlar. Onun cümlelerini aynen aktarıyorum. Yanarken tek bir kasını bile kıpırdatmadı. Tek bir çığlık atmadı. Şaşkınlıkla onu seyrediyordum. Dışarıdaki kalabalık şok olmuştu. Feryat edenler, ağlayanlar, ama ben özellikle onu dinledim. Sanki orada değildi. Sanki vücudu tahtadan bir heykel oldu ve çıtır çıtır gözümün önünde yandı. Hiçbir feryat yoktu, hiçbir sesi yoktu diyor. The whole intersection Lúc smelled. đó là đúng 10 giờ sáng. Tam burada gerçekleştirilen eylemden sonra yoldaşları, keşiş arkadaşları desek belki daha doğru olur, keşiş dostları onun naaşını direniş pagodasına götürdüler. Şimdi o pagodaya doğru gidiyoruz. Yani 1930'lardan bu yana Güney Vietnam'daki her türlü adaletsizliğe karşı direnen, angaje olmuş Budizm anlayışının doğrudan doğruya merkez noktası. Defalarca dayak yediler, öldürüldüler. ARVN denilen
ARVN denilen Güney Vietnamlı milliyetçi grupların mafya ile işbirliği, özellikle Cholon belgeselimi izleyin. O konuda epey bir bilgi verdim. Cholon bölgesindeki doğrudan doğruya böyle mafyatik, para, bu tip ilişkiler içerisinde olan o sağcı gruplar bu Budist rahipleri, 50-60 yaşındaki rahipleri öldürdüler, dayak attılar. Şimdi oranın merkezine doğru gidiyoruz. Gần sát vào, sát hẳn xuống đất. Sosyalist devrimden sonra tamamen rejimle barışık halde kaldılar. Çünkü 1930'dan beri yapmış oldukları adalet mücadelesi ve özellikle faşizme karşı yapmış oldukları o diktatöre karşı, sağ muhafazakar Katolik diktatöre karşı mücadeleleri bir şekilde sonlanmış oldu. Özel kuvvetler ve polis tarafından gece yarısı baskınlar. CIA'nin kaynaklarına baktığımızda Pagoda'nın yaptığı tek şey olayı halka duyurmak. Stratejik bir işbirliğinden ziyade Vietcong komünistleriyle ...21 Ağustos 1963 baskını. Doğrudan doğruya faşist birlikler ve polise komuta ediyor. Aynı zamanda Cholon bölgesinden mafya geliyor. Ve buradaki pagodaya, yani hiçbir şekilde şiddet göstermeyeceklerini bildikleri